Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. İnceleme ve geliştirme serisinin bu videosunda Radiolink marka AT9S kumandasını inceleyeceğim. Daha doğrusu kısa bir inceleme yapıp ardından ilk kurulum ve temel özelliklerini göstermeye çalışacağım. Şimdi artılarıyla başlayalım. İlk olarak 3 milisaniyelik tepki süresi ile son derece hızlı bir iletişim sağlıyor. Düşük güç tüketimi sayesinde 3S 2000 mAh'lik bir pil ile yaklaşık 12 saate yakın çalışma süresi sağlıyor. Kullandığı teknoloji sayesinde parazit önleyen ve güvenilir bir bağlantı imkanı sağlıyor. S-Bus, PPM ve PWM sinyallerini destekliyor. Hatta S-Bus ve PWM sinyal çıkışını eş zamanlı olarak sağlayabiliyor. Multikopter, helikopter, uçak, kara araçları, teknelere özgü ön programları mevcut. Havada çift antenli alıcılar ile 3-4 kilometre, yerde ise yaklaşık 900 metrelik bir menzile sahip. USB üzerinden güncelleme imkanı sunuyor ki kumanda ilk geldiğinde 10 kanal desteği vardı. Güncellemelerle 12 kanalı çıkarıldı. Olumsuz olarak son çıkan güncelleme öncesinde Türkçe arayüzü mevcuttu ancak son güncelleme ile Türkçe seçeneği kaldırıldı. USB üzerinden güncelleme yapmamızı sağlayan programı da son derece güvensiz çalışıyor. Sık sık hata verip kapanabiliyor. Kumandanın detaylarına geçmeden önce kumandaya yeni sürüm nasıl yükleniyor ona bakalım. Evet, şimdi kumandaya firmware yüklemek için öncelikle kendi resmi sitesine giriyoruz. Burada üst kısımda download sekmesi arasında firmware'lere giriyoruz. Burada AT9, AT9S kumanda sekmesine tıklıyoruz. Şimdi en üstte en son yayınlanan firmware'i görüyorsunuz. Bunu indirmemiz gerekiyor. Bu işlemi devam ederken aşağıdan da güncelleme yapmamız için indirmemiz gereken birkaç program var. Öncelikle driver'ını yüklememizi sağlayacak olan bu programı ve firmware'i kumandaya yüklememizi sağlayacak olan bu programı indireceğiz. Burada önemli olan ikincinin seçiminde XP kullanıyorsak bu programı, Windows 7, 8 veya 10 kullanıyorsak alttaki programı indirmemiz gerekiyor. Şimdi her üçünün de indirme işlemini başlatalım. Dosyaları indirdikten sonra driver'ı yüklemek için Zadik uygulamasını çalıştırıyorum. Program ilk açıldığında bağlı bir USB aygıtı bulunamadığına dair bir hata veriyor. Buna tamam deyip kumandanın altındaki küçük kapağı açarak bilgisayarla USB bağlantısını gerçekleştiriyorum. Sonrasında da kumandayı çalıştırıyorum. Şimdi kumandanın ekranının çalışmadığını, üstte kırmızı ve yeşil ledlerinin yanıp sönmeye başladığını görüyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayarda da AT9 olarak görüyor. 9S yok zaten. Bu önemli bir şey, önemli bir sorun değil. Driver'ını bulduğunu, ben daha önce yüklediğim için burada reinstall yazıyor. Normalde install driver yazacak. Buna tıklıyoruz. Kısa bir yükleme işleminin ardından programı kapatabiliriz. Şimdi buradan tekrar geri geliyorum. Şimdi de yeni sürümü yüklemek için kullanacağımız programı bir klasöre çıkartıyorum. Hemen ardından da klasör içerisindeki uygulama dosyasını çalıştırıyorum. USB bağlandığını söyledi. Şimdi bizden bir DFU dosyası, yani firmware'lerinin dosyasını istiyor. Bunun için klasörde en son indirdiğimiz AT9S'in 1.7.5 versiyonunu seçiyoruz. Download'a tıklıyoruz. Program çalışırken bir hatayla karşılaşıyoruz. Videonun başında bahsettiğim hata da bu şekilde oluyor. Bu her bilgisayarda her zaman ortaya çıkmıyor ama çıktığı zaman da kumandayı açmaya çalışırsanız kumandanın çalışmadığını göreceksiniz. Bu sorunun çözümünde ilk aşamada programı Windows 7 veya Windows 8 uyumluluk modunda çalıştırmamız gerekiyor. Ve programı açarken de normal açmak yerine yönetici olarak çalıştır butonuna tıklıyoruz. Ardından az önce yaptığım ayarların aynısını tekrar yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi şu anda işleme başladı. Önce kumandanın hafızasındaki firmware'i siliyor. Hemen ardından da yenisini yüklüyor. Evet, işlem bu kadar. Versiyonu başarıyla yükledik. Ardından kumandayı kapatıyorum. Versiyonu yüklediğimize göre kumanda incelememize devam edebiliriz. Şimdi öncelikle düğmelerine bakalım.
Sol tarafta menüye girmemizi sağlayan ve menüden çıkmamızı sağlayan Mod ve End düğmelerini görüyorsunuz. Hemen bunun sağında döndürerek kullandığımız, menüde gezmemizi sağlayan ve istediğimizi seçmemize olanak veren butonu görüyorsunuz. Bunların hemen ortasında 2.8 inçlik renkli ekranımız mevcut. Bunun detaylarına sonra gireceğim. Üst kısımda tam ortada konumlandırılmış Power butonunu görüyorsunuz. İki joystick'imiz burada. Bunlardan sol taraftakinin bıraktığımızda durduğu için Mod 2 kumanda olarak söyleyebilirim. Bu ikisinin yanlarında trim ayarlarını yapmamızı sağlayan iki yönlü butonlarını görüyorsunuz. Switchlerine gelecek olursak 3 tane 4 duraklı switch'i var. Birincisi burada, ikincisi burada, üçüncüsü de burada. 4 tane de 2 duraklı switch'imiz mevcut. Bunlar da A, B, D ve G switch'leri. Bir tane de yaylı switch'imiz var. O da şu şekilde çalışıyor. Çekiyorsunuz, bıraktığınızda eski yerine geri dönüyor. Ayarlanabilir butonları 2 tanesi burada. Bunlara VR, VRA ve VRB diyeceğiz. 2 tanesi de kumandanın arka tarafında şu şekilde kullanılıyor. Bunlara slider da deniyor. Şu şekilde tuttuğumuzda tam parmağımızın ucuna denk geliyor. Kullanımı çok güzel tasarlanmış. Arka tarafta kumandayı trainer, yani iki kumandayı birleştirip destek almamızı sağlayan özelliği, kumandaları kabloyla bağlamamızı sağlayan soketini görüyorsunuz. Pil şu kutuyla beraber geliyor. Toplam 8 tane kalem pille çalışıyor. Buraya 3S lipo pil de takabiliyorsunuz. Kumandanın dış görünüşü genel hatlarıyla bu şekilde. Şimdi menüye ve ayarlarımıza bakalım. Öncelikle bu ekrandan en son bahsedeceğim. Mod butonuna basarak menüye giriyorum. Menüde karşımıza ilk parametre seçeneği çıkıyor. Burada ilk seçeneğimiz dil. Türkçe desteğinin kaldırıldığını söylemiştim. Onun için İngilizceyi seçiyorum. Stick mod, biraz önce anlattığım gibi mod 2 kumanda olduğu için bunu seçiyorum. RF mod bu kumandanın alıcısıyla bağlantı kurup kurmamasını ayarlamamızı sağlıyor. Bunu simülasyon uçuşu yapacağımız zaman kapatıyoruz ve biraz enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda da şöyle göstereyim. Şu üzerinde yeşil ledi var. Eğer bunu kapatırsanız yeşil ledi sönüyor. Açarsanız yanıyor. Bir sonraki seçenek backlight. Backlight arka plan ışığını ayarlamamızı sağlıyor. Bu şekilde kısabiliyoruz. Ancak dışarıda yaptığımız uçuşlarda ben genelde bunu en sonda kullanıyorum. Görmeyi kolaylaştırmak için. Username kullanıcı adımız. Bu şurada kumandanın en üstünde görünen ismi ayarlamamızı sağlıyor. Şimdi alarmlara gelelim. TX alarm kumandanın kendi alarmı. Bu 8.6 değeri kullanıcı kılavuzunda önerilen değer. Bu ne işe yarıyor derseniz, kumanda pili 8.6 voltun altına inerse titreşimle beraber sesli bir uyarı veriyor. Şimdi bunu göstermek için bu değeri iyice yükseltiyorum. Şu an kumandanın olduğu değer bunun altında kalacaktır. Buradan çıktığımızda şu anda gördüğünüz gibi uyarı veriyor. Bunu tekrar eski haline getirelim. Bu alıcının alarmı, yani drone üzerinde kumanda alıcısı bulunuyor. Bu back beslemeleriyle besleniyor. Normalde 5 volt olması gerekiyor. Bunun eğer beslemesi 4 voltun altına inerse kumanda aynı şekilde alarm vermeye başlıyor. Bu da telemetri modülü bağlıysa, yani PRM02 modülü bağlıysa eğer alıcıya, drone'un pili hakkında veri kumandaya geliyor. Eğer drone pili 10.1 voltun altına inerse uyarı vermeye başlıyor. Ekran kilidi ve sesi bir göstereyim. Eğer açık olursa her hareketimizde bu sesi çıkarıyor. Ben bunu kapalı olarak kullanıyorum. Bir sonraki seçeneğimiz model selection. Yani model seçimi. Burada şimdi normalde ben model 2'yi kullanıyorum. Veya model 1'i kullanıyorum. Şimdi beraber yeni bir model tanımlayalım. O modelin ayarlarını yapalım. Öncelikle bu model 3 yazan yeri deneme olarak değiştiriyorum. Burada yapacağımız başka bir ayar yok. Bu bilgisayara kopyalama veya başka bir modelden buraya kopyalama yapmamıza olanak sağlıyor. Onları şimdi kullanmayacağım. Model tipine geldiğimizde şimdi burada araba seçili, araba modeli seçili. Buraya tıklıyoruz. Buradan multirotora getiriyoruz. Burada bir saniye basılı tutuyoruz. Emin misin diye soruyor. Tekrar tıkladığımızda işlemi yapıyor. Bu altındaki ayarları çok girmeyeceğim. Model seçimini anlattıktan sonra videoyu daha fazla uzatmamak için menü incelememizi burada bitiriyorum.
Bir sonraki videoda menünün kalan tüm özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Son videoda da stick kalibrasyonu, alıcı eşleştirmesi ve PRM02 modülünün kurulumundan bahsedeceğim. Herkese kırmızı uçuşlar diliyorum.